Herkese merhabalar. Bugün de tekrardan bir bayat ekmek tarifiyle geldim. Dediğim gibi önceki videolarımda da söylemiştim zaten bayat ekmek tariflerim gelmeye devam edecek. Çünkü çok fazla bayat ekmek çıkıyor evlerde ve bu oran gerçekten bizleri çok üzüyor. Hadi gelin başlayalım. Şöyle bir kase 2 yemek kaşığı kadar tereyağını alıyorum. Ardından yarım yemek kaşığı domates salçası, bir miktar kaşar ve baharatları ekliyorum şöyle. Ardından güzelce karıştıracağım. Şöyle bir çatal yardımıyla ezip püre haline getirebilirsiniz. Şöyle sizlere göstereyim. Daha önce çekmiş olduğum bayat ekmek tariflerinden biri yumurtalıydı, biri kıymalıydı. Bu şekilde bu sefer de sucuklu yapmak istedim. Şöyle çok sert olduğu için içerisine 1 yemek kaşığı kadar su ekledim. Hatta 1 yemek kaşığından çok daha az. 1 tatlı kaşığı kadar diyebilirim. Bu da son görüntüsü. Şöyle bir adet bayat ekmeğim vardı. Hepsini şöyle ince ince dilimler halinde doğradım. Sert veya yumuşak olmasının hiçbir önemi yok. Siz kullanın. Zaten o fırında pişerken çok daha güzel bir hal alacaktır. Şöyle sizlere göstereyim. Hepsini bu şekilde ince dilimler halinde doğradım. Ardından yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine hepsini alacağım ve üzerine hazırlamış olduğumuz o karışımı dökeceğim. Şöyle sizlere de göstereceğim. Gerçekten dediğim gibi evlerde çok fazla bayat ekmek çıkıyor ve ben de olabildiğince farklı tarif çekmeye çalışıyorum ki biri hoşunuza gitmediyse bir ötekini deneyin diye. Çünkü önceki videomda yumurtalı yapmıştım ve yumurta tüketmeyenler vardı. Farklı bir tarif istemişlerdi. Ben de yapmaya devam ediyorum. Şöyle bir çatal yardımıyla her yere güzelce bu karışımdan sürüyorum. Şöyle hepsine de aynı işlemi uygulayacağım zaten. Tüm işlemler bittikten sonra üzerine de kaşar peyniri ekleyeceğim. Kaşar peyniri rendelerseniz çok daha güzel olur. En sonunda zaten üzerine sucuklarımı yerleştireceğim. Böyle mini pizza gibi olsa da aslında bu karışım ona çok daha farklı bir lezzet veriyor. İşte bu tereyağı eriyince fırında çok daha lezzetli oluyor kesinlikle. Yani bu şekilde deneyin. Şöyle dediğim gibi tüm işlemler bitti. Şimdi de rendelenmiş kaşar peynirini ekliyorum hepsinin üzerine. Eğer kaşar peyniri sevmiyorsanız, tercih etmiyorsanız bu videodan önce paylaşmış olduğum 2 farklı videom var. Onlara da göz atabilirsiniz. Onlar bayat ekmek tarifiyle ilgili. Eminim ki çok seveceksiniz. Şöyle üzerlerine son olarak sucukları yerleştiriyorum. Ardından fırında böyle kaşarlar eriyince kadar, sucuklar hafif pişinceye kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Bu da şöyle hepsinin son görüntüsü. Şöyle sizlere bir göstereyim. Ardından fırınlayıp geleceğim. Evet. Bu da fırında pişmiş son görüntüsü. Şöyle sizlere bir göstereyim. Bu arada sizler de olur da denerseniz geri dönüşlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. YouTube kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok ama çok mutlu olurum. Yorumlara bir adet kalp bile bırakmanız benim için yeterli olacaktır. Şimdiden ellerinizde dert görmesini teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.